Münih'e gitmiştim. Yanımda asistanım Paula da vardı. Münih'ten sonra da Amsterdam'a gittik. Amsterdam'da birkaç etkinliğe katıldık ve oradan da Barcelona'ya gittik. Geçen yıl İspanya'ya gittiğimde halk bir kriz döneminden geçiyordu ve bu bilgilere iyice tutundular. Çünkü hayatlarındaki zorluklara uyum sağlamak için düşünce tarzlarını değiştirmeleri gerekiyordu. Ve benden de gelip ileri seviyede bir atölye yapmamı istediler. En son ilkbaharda yaptığımız atölyeye ilave olarak istediler bunu. Neyse, etkinliğe başladık ve şu tarafta bir hanım oturuyordu ve kendisini New York'ta da gördüğüm için onu tanımıştım. Benimle çalışmama katıldığı için New York'a da gelmişti. Sonra İspanya'ya da gelmek istemiş. Ben çıkarken yanımda yürüdü ve bana bakın dedi. Ben kendimi kanserden kurtardım. Bunu da iç çalışmayla yaptım. Ben de Paula'ya mail atmasını, hikayesini okuyacağımı söyledim. Bu tür hikayeleri okumayı seviyorum çünkü bunlar birer geri bildirim. Bunlar beni teşvik ediyor. Neyse, hikayeyi ağlayarak okudum ve İspanya'da da onu sahneye davet ettim. Ayağa kalktı ve anlatmaya başladı. Ben Hollanda'dan geldim, orada yaşıyorum ve harika bir hayatım vardı. Bir gün eşim, tatlım ben alışverişe çıkıyorum, birazdan dönerim dedi. Evden çıktı ve Amsterdam'ın en yüksek binalarından birinin tepesine çıkıp kendini oradan aşağı attı. İntihar etmiş. Ve yaşadığı bu olay kadında şok etkisi yaratmış, onu mahvetmiş, duygusal anlamda çökertmiş. Mutsuzluğunun ve kocasına duyduğu öfkesinin üstesinden gelecek şekilde düşünemiyormuş. Çünkü bir belirti yokmuş, gitmiş atlamış. Bu adeta bir, anlayın işte, küfür gibi. Bu kilisede söylenebiliyor mu? Annem de hiç onaylamaz. Neyse. Kadın çocuklarının sorumluluğuyla bir başına kalmış. Halini anladınız. Bu olay kadını o kadar etkilemiş ki çok kısa bir süre zarfında yanlış yollarla yanlış gen sinyalleri vermeye başlamış. Stres hormonlarının uzun vadede vücuda ne yaptığını öğreneceksiniz. Öfke, düşmanlık ve hayal kırıklığı kimyasal iksir gibi o gene sinyaller yollar. Kadın bir anda yataktan kalkamamış. Bütün vücudu acılar içindeymiş. Aylarca yatakta kalmış. Aylarca. Kalkamıyormuş. Doktorlar da bir teşhis koyamamışlar. Tek dedikleri sinir iltihabıymış. Tabii yürüyemeyince, bir şey yapamayınca işini de kaybetmiş. Kendisi terapistmiş. İşini de kaybetmiş. Hiçbir şey yapamıyor. Geçinemiyor. Annesinde de para yok. Çocuklarıyla ilgilenmesi lazım ama kadın kalkamıyor bile. Durumunu anlıyor musunuz? Hayatı son sürat yokuş aşağı gidiyor. Ve sonra derken bu hanım kitap okumaya ve hemen sonrasında da meditasyonlar yapmaya başlıyor. Çok kısa bir süre sonra da biraz gezinebilecek hale geliyor. Ama başka bir sorun var. Birdenbire kadının ağzının içinde büyük bir yara çıkıyor. Çok da acı veriyor. Ve bu yara mukozalı bütün organlarında görülüyor. Ağızdan başka vajinasında da, anüsünde de, boğazında da ve bütün vücudundaki squamoz ve epitel hücrelerin tamamında görülüyor. Ve hassas bir doku olduğundan kadın korkunç acılar çekiyor. Ve bundan sonra bilin bakalım ne oluyor? Kocasına karşı hala çok öfkeli, hala bu olayın kurbanı durumunda ve yemek borusu kanserine yakalanıyor. Ve artık bazı değişiklikler yapmak zorunda olduğunun farkında. Neyse. Barcelona'da bu hikayeyi anlatıyor. Sonra oturuyor ve yazmaya başlıyor. Öfke hissettiği anlarda aklından geçen her düşünceyi yazıyor. Ve bilinçsiz düşüncelerinin bilincine varmaya başlıyor. Sonra bütün şikayetlerini, suçlamalarını, öfkesini ve üzüntüsünü gözden geçiriyor. Davranışlarını ve hislerini de. Ve bunlarla birlikte zihin ve beden hallerinin farkına varıyor.
her gün eski benliğini gözlemliyor ve onu büyük akıla teslim ediyor. Ve artık kararını veriyor. Bundan böyle her gün yaptığı meditasyonlardan içinde yaşama aşkını hissedene kadar kalkmayacaktı. Bana bunun için bir sebep söyler misiniz? Bu kadının yaşama aşkı hissetmesi için bir sebebi var mıdır? Evet, maneviyatçılar için evet var der. Fakat materyalistler için kadının kocası yok. Cebinde hiç parası yok, sağlığı yok. Eşi dostu yok, sanki country şarkı sözleri gibi. Kararına göre her gün bu meditasyonu yapacak ve yeni bir varoluş durumuna geçiş yapacaktı. Meditasyonunu yüksek bir duyguyla bitirip gözlerini açtığında kim olmak istediğine dair net bir niyeti olacak ve bunu yaşamadan önce gen sinyalini gönderecekti. Hem de her gün. Ve dediği şey, o noktaya gelene kadar, yaşama aşkını duyana kadar kalkmayacağım. Evet. Nehri geçmeye başladı, değil mi? Bu arada kanser olduğunu annesinin haricinde hayatındaki hiç kimseye söylememeye karar vermiş. İşte budur. Hiç bahsetmemiş, adını anmamış, etrafında bir kimlik yaratmamış ve her gün değişim nehrini geçmiş ve bana söylediği bir yıl boyunca tek bir gün bile atlamamış. Bu onun hayatındaki en önemli şeymiş. Ve birdenbire yaklaşık 11. ay civarında bilin bakalım ne olmuş. Ağzının içindeki bütün yaralar kaybolmaya başlamış. Çünkü siz acil durum modunda yaşadığınızda öfke, üzüntü, düşmanlık ve nefret duyguları dış çevrenizde hareket eden enerjiler olur. İçinizde enerji kalmaz ve haliyle bağışıklık sisteminizde zarar görür. Ve o artık bedenini onarıyor. Her gün yeni gen sinyalleri veriyor. Ve o yaralar bir anda bu kişiliğe ait olmaktan çıkıyor. Onlar eski kişiliğe ait. Çok kısa bir zaman zarfında birden kendini çok daha iyi hissettiğini fark etmeye başlıyor. Bir yıl sonra doktora gidiyor, emaresi bile kalmamış. Hiçbir yerinde kanser hücresi yokmuş. 0. Yemek borumda küçük bir yara izi kalmış dedi, o kadar. Ne yara kalmış ne de kanser. Yeni bir de erkek arkadaşı var. Hayır, yeni kocası değil mi Paula? Yeni kocası. Yeni bir hayatı var. Ve o geçmişinden tamamen kopup uzaklaştı. Ve aynı hayatın içinde yeniden doğdu. Böyle bir şey mümkün mü? Değişim sürecinde unutmak ve yeniden öğrenmek gerekir. Eski benliğindeki alışkanlığını bırakıp unutmak ve yeni benliğini keşfetmek. Sinaptik bağlantıların budanıp yenilerin filizlenmesi gerekir. Bedende depolanmış eski duyguların unutulması gerekir. Bedeni yeni bir zihne ve duyguya ancak böyle uyumlayabiliriz. Ayrıca eski genlere eski yollardan sinyal göndermeyi bırakmak gerekir ki yeni yollarla yeni genlere sinyal gönderelim. Programı iptal edip yeniden programlanmak. Zihnimizi kaybedip yenisini yaratmak gerekir. Şöyle diyebiliriz. Enerjinizi geçmişten çıkarın ve olduğu gibi geleceğe koyun. Kaç kişi bana katılıyor? Neyse, kadın hikayesini bitiriyor. Oradaki çoğu seyirci hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Amacı bu değildi. O sadece başardım demek istemişti. Bunu söylerken de çok samimiydi. Çünkü hayatı yeniden sevmeye başlamıştı. Tabii ki hayatı yeniden sevecekti. Çünkü her gün o sevgiyi hissetmeden meditasyondan kalkmamıştı. Ve şimdi de onun sevdiği bir hayatı var. Onun için artık felsefi bir konsept değil. Onun için artık gerçeğin ta kendisi. Zaten meditasyonun kelime anlamı da tanıdık gelmektir. Sizler bilinçsiz düşüncelerinizi kavrayıp tanırken, bilinçsiz davranışlarınızı ve bilinçsiz duygularınızı, onların da sizin benliğinizi tanıyıp ona alışmasını sağlıyorsunuz. Ve bunun anlamı da, siz artık program değilsiniz. Siz bundan böyle programı gözlemleyen bilinçsiniz. Ve bunu her gün yaparsanız, gözlerinizi açtığınızda kim olduğunuza karar verirseniz, uygulayacağınız şeylerin provasını yapmaya başlarsanız, düşünce, alışkanlık göstereceğiniz tutumlar gibi, o günü nasıl yaşayacağınız gibi ve bedeninize duygusal anlamda asaletin hissettirdiği şeyi, güçlü olmasının hissettirdiği şeyi, yenilmezliğin hissettirdiği şeyi, cesaretin hissettirdiği şeyi öğretip bunların sinyalini yaşamış gibi gönderirseniz, yaşam aşkını hissederek kalkarsanız, pratiğe devam ederseniz,
Bu devreleri çalıştırıp beyninize yerleştirirsiniz ve buna devam ederseniz tanıdık gelmeye başlar ve alışırsınız. Siz bu deneyimi gerçekte yaşamadan önce her gün duygusal anlamda özümserseniz bu duygu size tanıdık gelmeye başlayacaktır. İlk başladığınızdan daha farklı duygu ve düşüncedeyseniz artık yeni bir varoluş durumundasınız demektir. Yeni bir varoluş durumu da yeni bir kişiliktir. Yeni bir kişilikte yeni bir kişisel gerçeklik yaratır. Bu arada o hastalıkta, bu yeni kişilikte, yeni hayatınızda yoktur. O eski kişiliğinize aittir. Şayet bu kadına nasıl başardığını sorarsanız size yaptıklarını anlatır, o duyguları nasıl ezberlediğini, bu duyguların nasıl sinyal gönderdiğini, kişiliğini değiştirmesi gerektiğini fark ettiğini anlatır. Bu onun tam 1 yılını almış. Peki, şimdi size soru. Sizce bu kadın korkuyor muydu? Başınızı sallayın. Evet mi? Peki kuşkusu var mıydı? Yine salladınız. Peki o dönem zaman zaman öfkelenebiliyor muydu? Ama bunun farkında mıydı? O halde meditasyon yapmak istemediği bazı günler olmuş olabilir mi? Bazı günler cesareti kırılmış olabilir mi? Ama yine de yaptı, devam etti. Ve her defasında kendini seçti. Her defasında kendini seçti. Çünkü kendisini daha fazla seviyordu. Çünkü onun deyimiyle buna değmişti. O artık geçmişiyle ve yaşadığı travmayla, geçirdiği sıkıntılarla sınırlanmış bir kadın değil. Bunu yaşadığı küçük bir olay gibi görüyor. Neden? Nedenini söyleyin. Çünkü artık yeni bir hayatı var. O yeniden doğdu ve eski hayatına başka bir dönemmiş gibi bakıyor. Kısacası, bütün bu duygular, deneyimlediğimiz hisler, bu biziz dedirten şeyler, biz değiliz.